rising through the night. Merhaba ve bugünkü yayınımıza hoş geldiniz. Bugün masamızda biraz alışılmışın dışında bir kaynak var. Evet, kesinlikle öyle. Ne bir makale, ne bir kitap. Önümüzdeki metin Özer Öner'in YouTube'daki Hello Africa Dark Techno Afro Mix 2026 başlıklı parçasının söz dökümü. Ve bugün aslında bir bilmeceyi çözmeye çalışacağız. Sadece tekrar eden bir avuç dizeden oluşan bir Dark Techno parçası nasıl oluyor da dinleyicide bu kadar derin bir aidiyet, tarih ve coşku hissi yaratabiliyor? Bu gerçekten de ilginç bir soru. Çünkü ilk bakışta sözler çok basit duruyor. Hello Africa, Spirit Rising, Fire Dancing. Evet, çok basit. Ama bu basitliğin arkasında inanılmaz bir güç gizli. Bizim görevimiz de galiba bu gücün kaynağını, bu kelimelerin müziğin içinde nasıl bir büyüye dönüştüğünü ortaya çıkarmak. Aynen öyle. Ve işin en ilginç yanı da bu zaten. Bahsettiğimiz temalar, ruh, ateş, aidiyet, hepsi çok sıcak, çok organik. Ama parçanın etiketi Dark Techno, yani karanlık, elektronik bir altyapı, bu zıtlıkta bugünkü sohbetimizin merkezinde olacak. Bu iki dünya nasıl bir araya geliyor? Çok merak uyandırıcı. O zaman hazırsanız bu gizemli yolculuğa ilk ve en çok duyduğumuz kelimeyle başlayalım. Başlayalım. Parçanın temel taşı, yani sürekli tekrarlanan o iki kelime. Hello Africa, merhaba Afrika. Evet. Bu ifade o kadar basit ki ilk dinleyişte insan üzerinde pek durmayabilir. Ama sanki bütün hikaye bu basit selamın içinde gizli gibi. Onu bu kadar özel kılan ne? Bence buradaki ilk ve en güçlü içgörü şu. Bu şarkı Afrika hakkında bir şarkı değil. Doğrudan Afrika'ya seslenen, onunla diyalog kuran bir eser. Sadece bu küçük fark bütün dinleme deneyimini değiştiriyor. Anladım. Koca bir kıtayı, bir tarihi, bir kültürü karşınıza alıp ona merhaba diyorsunuz. Bu eylem Afrika'yı haritadaki bir yerden çıkarıp nefes alan, dinleyen, cevap veren canlı bir varlığa dönüştürüyor. Kişileştiriyor yani. Tam olarak onu O kişileştiriyor. yer hakkında konuşmakla o yere konuşmak arasındaki fark. Bu çok doğru. Birine arkasından seslenmekle yüzüne bakıp merhaba demek gibi. Aynen öyle. İkincisinde anında bir bağ kuruluyor. Peki neden merhaba? Neden daha iddialı, daha şiirsel bir ifade değil de bu kadar temel, bu kadar evrensel bir kelime? İşte basitliğin dehası da tam burada yatıyor bence. Merhaba dünyanın en silahsız kelimesidir. Silahsız, güzel tabir. İçinde bir talep, bir önyargı, bir beklenti barındırmaz. Sadece bir tanıma ve bağlantı kurma arzusudur. Bu yüzden de inanılmaz kapsayıcı. Parça, kökenin ne olursa olsun, kim olursan ol, sana da bu selamlamaya katılma hakkı tanıyor. Sen de Afrika'ya merhaba diyebilirsin. Yani bir davetici gibi. Evet, kapıyı herkese açan evrensel bir anahtar gibi. Yani bir nevi ortak bir parola. Bu parolayı söylediğin an o büyük hikayenin Parçası oluyorsun. parçası oluyorsun. Ama sanırım bunun bir katman daha derini var. Bu merhaba aynı zamanda bir eve dönüş çağrısı gibi de tınlıyor, değil mi? Kesinlikle. Özellikle köklerinden uzakta yaşayanlar, diaspora veya sadece geçmişiyle manevi bir bağ kurmak isteyen herhangi biri için. Evet. Bu ifade çok güçlü bir anlama bürünüyor. O merhaba sadece coğrafi bir mekana değil, bir mirasa, belki de hiç tanımadığı atalarına, kaybolmuş bir parçasına merhaba demek anlamına geliyor. Bir yeniden kavuşma anı gibi. Tam olarak. Yıllar sonra eski bir dosta rastlamak gibi. Bu yeniden bağlanma fikri çok ilginç. Çünkü metin sadece coğrafi bir bağdan bahsetmiyor. Sanki daha derin, daha mistik bir boyuta geçiyor. Mesela şu ifadeler var. Evet. Spirit rising through the night. Gecenin içinden yükselen ruh. Ve ancient voices call my name. Yani antik sesler adımı çağırıyor. Selamlamadan sonra bambaşka bir dünyaya adım atıyoruz. Evet, fiziksel dünyadan ruhani dünyaya yumuşak bir geçiş yapıyoruz. Gecenin içinden yükselen ruh imgesi özellikle güçlü. Gece burada sadece karanlık demek değil, aynı zamanda bilinmezliği. Belki de zorlukları. Aynen. Belki de tarih boyunca yaşanan zorlukları, baskıyı, sessizliği temsil ediyor.
Ve ruh bu gecenin bitmesini beklemiyor. Tam da o karanlığın kalbinden ona rağmen yükseliyor. Bu çok önemli. Bu pasif bir bekleyiş değil, aktif bir diriliş. Yani gece bir son değil, bir başlangıç noktası. O karanlık, ruhun yükselişini daha da parlak gösteren bir fon aslında. Kesinlikle. Peki ya antik sesler adımı çağırıyor? Bu ifade beni gerçekten düşündürüyor. Çok kişisel bir tonu var. Ama bir yandan da şu soruyu aklıma getiriyor. Bu antik seslerin her zaman pozitif bir rehber olduğunu varsayabilir miyiz? Yani bazıları için bu geçmişin bir yükü, bir baskısı olarak da yorumlanamaz mı? Çok yerinde bir soru. Elbette yorumlanabilir. Geçmiş bazen omuzlarımızda bir ağırlık olabilir, doğru. Ama bu metnin bağlamında ifadenin devamı bize bir ipucu veriyor. Adımı çağırıyor diyor. Evet, adımı. Yani bu sesler genel bir gürültü değil, sana özel, seni tanıyan bir çağrı. Bu, geçmişin müzede duran ölü bir nesne olmadığını, aksine yaşayan, nefes alan ve doğrudan seninle iletişim kuran bir güç olduğunu anlatıyor. Anladım. Bu yüzden burada bir yükten çok bir davet, bir rehberlik hissi ağır basıyor. Ataların sana "sen bizdensin, yolunu kaybetme" diye fısıldıyor sanki. Anlıyorum. Kişiselleştirilmiş bir miras yani. Sadece ait olmak değil, aynı zamanda çağrılıyor olmak. Bu aidiyet hissini perçinleyen bir şey. Tam olarak. Bu noktada metindeki en muğlak ifade aklıma geliyor. Beni biraz zorladı açıkçası. Recite Africa Signing. Evet, orası biraz kapalı. Buradaki signing kelimesi kafamı karıştırdı. İmzalamak burada nasıl bir anlama geliyor? Sanki bir sözleşme imzalar gibi mi, yoksa bir işaret dili gibi mi? Evet, yoruma çok açık bir ifade. Recite kelimesi bir metni, bir duayı ezberden okumak, bir ritüel gibi tekrarlamak demek. Yani Afrika'nın hikayesini, şarkılarını, tarihini seslendirerek onu canlı tutuyorsun. Signing ise bence burada çift anlamlı. Bir yandan anlattığım bu hikayenin altına kendi imzanı atıyorsun. Evet. Ben de bu hikayenin bir parçasıyım, onun günümüzdeki taşıyıcısıyım diyorsun. Pasif bir aktarıcı değil, aktif bir katılımcı oluyorsun. Yani hem mirası devralıyor hem de ona kendi damganı vuruyorsun. Tam olarak. Diğer yandan signing, şehadet etmek, belirtmek anlamına da gelebilir. Bu durumda Afrika'nın ruhunu kendi varlığınla işaret ediyor, onu görünür kılıyorsun. Kısacası o antik hikayenin yaşayan bir kanıtı haline geliyorsun. Aynen öyle. Ve bu ruhani çağrı, bu antik sesler sadece zihinde duyulan bir fısıltı olarak kalmıyor, değil mi? Metne bakınca sanki bu ruhani çağrı doğrudan bedeni ele geçiriyor. Evet, evet. Fire dancing through my veins diyor mesela. Ateş damarlarda dans etmeye başlıyor. İşte yolculuğun bir sonraki aşaması bu. Ruhani uyanış bedende somut bir enerjiye, fiziksel bir güce dönüşüyor. Damarlarımda dans eden ateş metaforu muhteşem. Gerçekten de. Ateş normalde yakıcı, yok edici bir şeydir ama burada dans ediyor. Bu acı veren bir ateş değil, bu yaşam gücünün, tutkunun, bastırılamaz bir coşkunun ateşi. Kanın adeta kaynamaya başlıyor. Ve bu ateşi yönlendiren bir güç var. Mother Rhythm Guide My Soul. Ana ritim ruhuma rehberlik et. Evet. Ritmin bir ana figürü olarak tanımlanması çok etkileyici. Neden baba değil de ana? Çünkü ana kökeni, doğumu, beslenmeyi. Güveni. Evet, koşulsuz güveni ve sığınağı temsil eder. Ritim de müzikte tam olarak bu işlevi görür. Özellikle Afrotek gibi türlerde ritim sadece bir tempo unsuru değil, hikayenin temelidir. Doğru. Davullar konuşur, yol gösterir. Dolayısıyla burada ana ritim demek, müziğin kendisini yaşayan, seni asla yanlış yönlendirmeyecek, kaosta bile sana yol gösterecek bir ataya dönüştürmek anlamına geliyor. Ruhunu ona emanet edebilirsin. Kesinlikle. Ve bu emanet etme hali bizi belki de en kilit noktaya getiriyor. Move your body, we lose control. Yani bedenini hareket ettir, kontrolü kaybedelim. Gündelik hayatta kontrolü kaybetmek bizim için en büyük korkulardan biridir. Ama burada bu bir özgürleşme çağrısına, bir kutlamaya dönüşüyor. Aynen öyle. Buradaki kontrolü kaybetmek, aklın ve egonun koyduğu zincirlerden kurtulmak demek. İnsanlar ne der, doğru mu dans ediyorum, saçma mı görünüyorum gibi bütün o toplumsal baskıları Hepsini bir kenara bırakmak. hepsini bir kenara bırakıp
Kendini sadece bedenin ve ana ritmin bilgeliğine teslim etmek. Bu bana on binlerce insanın bir stadyumda aynı anda tek bir tezahüratı söylediği anları hatırlatıyor. Evet, evet. O anda bireysellik kaybolur, sadece o kolektif ses ve enerji kalır. İşte bu sözler o anın hissini yakalıyor. Tam bir trans hali. Ve bu trans hali bireysel bir deneyim olarak da kalmıyor. Metnin sonlarına doğru bu ateşin daha da büyüdüğünü görüyoruz. "Tribe is moving, feel the heat" diyor. Evet, Kabile hareket ediyor, ısıyı hisset. Artık tek bir bedenden, bir kabileden bahsediyoruz. işte resim burada tamamlanıyor. O kişisel merhaba ile başlayan yolculuk, o ruhani çağrı ve bedensel uyanış artık kolektif bir eyleme dönüşmüş durumda. Artık yalnız değilsin. Bir kabilenin parçasısın. Bir kabilenin parçasısın. Ve bu kabile kavramı da ilginç. Bugünün dünyasında kabile dediğimizde kan bağından çok ortak bir duyguyla, bir müzikle, bir fikirle bir araya gelen insanları kastediyoruz. Bu parça da kendi kabilesini yaratıyor. Ve bu kabile hareket ettiğinde bir ısı ortaya çıkıyor. Bu sadece dans etmekten kaynaklanan fiziksel bir ısı değil sanırım. Değil. Bu, o birlikteliğin, ortak enerjinin yarattığı manevi bir sıcaklık. Ve bu kolektif eylem o kadar güçlü ki son dize bunu zirveye taşıyor. "Lift the ground with every hello Africa." İnanılmaz bir ifade. Yani her merhaba Afrika deyişte yeri sars. Bu ifade, başlangıçta o masum, kişisel merhabanın yolculuğun sonunda nasıl devasa bir güce dönüştüğünü gösteriyor. Artık o bir fısıltı değil, yeri yerinden oynatan, bir deprem etkisi yaratan kolektif bir haykırış. Vay canına. O basit selamlama, bir kabilenin ortak gücünün, uyanışının ve belki de değişim talebinin en somut ifadesi o haline geliyor. Peki tüm bu parçaları birleştirelim. Başta sorduğumuz o bilmeceye geri dönelim. Bir avuç kelimeyle bu kadar katmanlı bir yolculuk nasıl yaratılıyor? Şöyle özetleyebiliriz belki. Bu sözler dinleyici çok bilinçli bir şekilde tasarlanmış bir dönüşüm sürecinden geçiriyor. Her şey kapıyı açan kişisel ve samimi bir selamlamayla başlıyor. Hello Africa. İlk temas. Aynen, ilk temas. Ardından bu bağ derinleşiyor ve ruhani bir kökene ulaşıyor. Ancient Voices, ataların çağrısını duyup kim olduğunu hatırlıyorsun. Ve bu ruhani farkındalık soyut bir fikir olarak kalmıyor, bedende ete kemiğe bürünüyor. Fire dancing through my veins. Evet. Miras artık damarlarında dolaşan canlı bir enerji. Ve son olarak bu bireysel enerji en yüksek noktasına ulaşıyor. Kolektif bir coşkuyla birleşiyor. Tribe is moving. Artık tek başına değilsin, bir bütünün parçasısın ve bu ortak güçle kontrolü kaybederek özgürleşiyor, hatta yeri sarsacak bir etki yaratıyorsun. Anladım. Peki sürekli tekrar eden Hello Afrika'nın bu yolculuktaki işlevi ne? O tekrar her şeyi birbirine bağlayan bir çapa, bir mantra gibi. Yolculuğun hangi aşamasında olursan ol, her Hello Afrika duyduğunda her şeyi başlatan o samimi ana, o ilk bağlantı noktasına geri dönüyorsun. Enerjiyi taze tutuyor. Kesinlikle enerjiyi sürekli taze tutan ve yolculuğun amacını hatırlatan ritmik bir kalp atışı gibi. Yani özetle ne çıkarmalıyız buradan? Bence olay şu. Elimizde avuç içi kadar söz var ama bu sözlerle kimlik, tarih, enerji ve birliktelik gibi devasa konulara dokunuluyor. Bir merhabayla başlayıp bir kabilenin ortak gücüne varan bir hikaye bu. Kesinlikle. Sözlerin azlığı anlamın yoğunluğunu arttırıyor. Az olanın aslında ne kadar çok olabileceğinin mükemmel bir örneği. Peki, dinleyicimize üzerinde düşünebileceği son bir düşünce bırakarak kapatalım. Elbette. Sohbetin en başına o ilginç zıtlığa geri dönelim. Parçanın adı Dark Techno Afro Mix. Evet, Biz ise baştan sona yaşamdan, ateşten, ruhtan, sıcaklıktan, yani aydınlık ve organik temalardan bahsettik. doğru. Size sormak istediğim şey şu: Dark Techno'nun sentetik, mekanik ve genellikle daha soğuk kabul edilen müzikal altyapısı, bu kadar ruhani ve sıcak sözlerle birleştiğinde ortaya nasıl bir anlam çıkıyor? Bu iki zıt kutup birbiriyle savaşıyor mu yoksa beklenmedik bir uyum mu yaratıyor? Belki de bu gerilim tıpkı gecenin içinden yükselen ruh gibi, aydınlığın ancak karanlığın içinde var olduğunda ne kadar güçlü olabileceğini anlatıyordur. Karanlık ve aydınlığın bu dansı size ne fısıldıyor? Hello Africa.